Nervürlü asmolen kaset döşeme yapıların tasarımı bugün konumuz. Esasında bu konu e, deprem yönetmeliğinden daha ziyade TS500'de daha fazla dikkate alınmış gözüküyor. TS500'deki ilgili maddeye bakarsak, 11.3.1 maddesine bakarsak, burada nervürlü sistemlerle ilgili ya da tek doğrultuda çalışan dişli döşemelerle ilgili minimum koşullar verilmekte. Burada hep şu kafanızda olacak. Kaset bir de çift orta çalışan dişli döşemeler. Hani çift orta çalışan dişli döşemeler kaset midir? Evet kasettir ama burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun kaset döşeme olabilmesi için ya da çift orta çalışan döşemenin dişli döşemelerden farklı olabilmesi için bu 70 santim önemli. Yani bu serbest açıklık maksimum, yani çift orta çalışan dişli döşeme de olsa, tek orta çalışan dişli döşeme de olsa bu maksimum aralık 70 santim oluyor. Siz bu maksimum aralığı 70 santimden az ve 70 santim olarak yaparsanız esasında burada bahsedeceğim bütün kurallar ister çift orta çalışan döşeme olsun, ister tek orta çalışan dişli döşeme olsun birebir bunlara maruz kalıyorsunuz. 70 santimden daha fazla aralık yapmanız gerekiyor esasında kaset döşeme olması için. O da zaten kaset döşeme biliyorsunuz kalıplar var hazır. O kalıplar üzerinden yapılabiliyor. Zaten 70 santim üstünde olduğu zaman da bu kalıplar genelde öyle oluyor. 1 metre olabiliyor, 1,10 olabiliyor, 105 milimetre olabiliyor. O zaman esasında bunlar tamamen kiriş plak döşemedeki sistemlerle kiriş kurallarına bağlı olması gerekiyor. O yüzden de burada bir kafa karışıklığı oldu. Özellikle bu villalarda falan çift tarafta yapalım falan filan ama burada sizin yapacağınız 70 santimin altında olan aralıklı döşemelerinizin hepsi esasında bu TS500'deki ister tek nokta çalışsın ister çift nokta çalışsın bu kurallara maruz kalıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tabii benim yorumum. Yani ben yaparken buna dikkat ediyorum. Ama buradaki incelemelerimde de onu gördüm. O yüzden çift ortada dişli döşeme yapıp bunu kaset yaparız deyip esasında pek bu işten kurtulamıyoruz gibi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu serbest diş aralığı bir de dikkat ediyorsunuz işte 1/10'dan ve 5 santimden diş genişliği ise 10 santimden daha az olamıyor. Yani esasında tek yönde çalışan dişli döşemeler ya da çift yönde çalışan dişli döşemeler minimum kiriş genişliği 10 santim olması gerekiyor. İşte 10, 15, 20, 25 şeklinde gidiyor zaten. Bunların üzerindeki döşeme kalınlığı 5 santim ya da 1/10 mesafesi deniyor ama orada da sizi bağlayan madde 7.11.2 var. Türk Deprem Yönetmeliği 2018'de. Burada da zaten bu 5 santim otomatikman 7 santime çekilmiş vaziyette. Yani 5 santimde zaten kullanamıyoruz depremden dolayı. Esasında uygulamada en yaygın olarak da ne yapabiliyoruz? E'leri 40 santim olan, B'leri 10 olan, işte T'si yani döşeme kalınlığı 7 santim olan, toplamda da 32 olan, yani 10-32 minimum kiriş yüksekliği ve 40 santim aralıklarla biz tek yönde minimum dişli döşeme yapabiliyoruz. Bu çift ortada olsa esasında gene bu kurallara bağımsız. İleriki slaytta zaten göreceksiniz. İkinci bir kuralımız, bu nasıl geçiyor? Bu işte diş kalınlığının şey yapması, karar vermeniz gerekiyor. Bunda da gene 11.3.2 sizi bağlıyor. Burada toplam diş yüksekliğinizin serbest açıklığa oranı işte basit meslekli tek açıklı döşemelerde 1/20, sürekli döşemelerde 1/25, konsol döşemelerde 1/10'u sağlamanız gerekiyor. Az olamaz oluyor. Buradan da zaten 10 santim olan, 10-32 olan onun kaç olması gerektiğini esasında bu maddeyle biraz dikkate almanız gerekiyor ve gene 13.2.1 maddesindeki çizelge 13.1'e bakarsak da
seyim hesabı gerektirmeyen diş yüksekliğini, yine o H dedik ama o D esasında. LSN dediğimde LN oluyor. Onu bir yerden aldım. O yüzden onlar öyle. Bu mesafelere dikkat edecek şekilde döşeme kalınlığına, yani D yüksekliğine karar vermeniz gerekiyor. Yani öyle kafaya göre tek dişli döşeme nervür yaptım deyip geçemiyorsunuz. Oldukça gördüğünüz gibi kalınlığı, diş yüksekliğinin oldukça önemli kuralları mevcut. Bunlar aynen çift dolgu dişli döşemede de aynen geçerli. Bu da yetmiyor. Buradan da şunu görebiliyoruz. Bu şekilde nervürlü tek dişli ya da çift dorta çalışan nervürlü döşemelerde, yani nervürlü aslında fark ne onu da söyleyelim. Nervürlü dediğiniz zaman esasında içine dolgu koymuyorsunuz. Asmonen dediğiniz zaman ise içine dolgu koyuyorsunuz ama ikisi de esasında aynı şey oluyor. Bunların bu tarz bir kuralları var TS500'de. Şu madde 11.3'teki tasarım ilkelerindeki bu 7 metreden fazla olanlarda ikine diş düzenlenirden de anlıyoruz ki esasında sizin serbest açıklığınız maksimum 7 metre olmalı. Yani 7 metreyi geçen bir açıklığınız olması durumunda esasında gene siz bu tarz bir döşeme kullanamıyorsunuz gibi bir kısıtlama gibi anlaşılıyor. Yani siz burada esasında açıklığınız maksimum 7 metre olacak şekilde bu tek dişli ya da çift dişli döşemeleri, eğer tabi bunlar kaset, tabi farklı bir iş. Nervürlü ve asmolen olarak tek yönlü ya da çift yönlü dişli döşeme yaparken bunlara dikkat edeceksiniz. Çünkü bunların dediğim gibi diş kalınlıkları, diş yükseklikleri normal kirişlerden oldukça ufak. O yüzden de TS500'de oldukça bu maddelerle kısıtlamalar getirilmiş. Burada da görüyorsunuz ki 4 metreye kadar enine dişsiz olarak yapılabilmekte. Açıklık eğer 4 metreyi geçmesi durumunda enine diş yapımı zorunlu olmaktadır. Açıklığı 4 ile 7 metre olan döşemelerde 1, şurada da görüyorsunuz, Protostructure'dan görüntüler aldım. 7 metreden fazla olan döşemelerde ise 2 enine diş düzenlenir. Enine dişler açıklığı eşit bölmelidir. Enine dişler ne işe yarıyor? Yük dağılımı ve yanal yük rigidliğini arttırmakta. Yani bu 4-7 metre olayı oldukça önemli. Buradan şunu anlıyoruz. Bu tarz tek dorukta çalışan ya da çift dorukta çalışan nervürlü asmolen tarzı yapılarda biz 7 metreden daha fazla açıklıklı kullanamıyoruz. Eğer 7 metreden daha fazla bir açıklık varsa döşeme sistemimizi ne yapmamız lazım? Mesela değiştirmemiz lazım. Ya kaset sisteme döneceğiz, ya kiriş plak sisteme döneceğiz ya da kiriş sisteme döneceğiz gibi bir yorum yapılabilir. Bunlara ne yapacağız? Bu açıklıklara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunlar dediğim gibi TS500'deki maddeler. Siz de bunları okuduğunuzda benim çıkarttığım yorumlar bunlar. Siz de tabii bu yorumları kendiniz de farklı şekillerde çıkarabilirsiniz. Bir başka tabii kriter, bu tarz döşemelerde işte çeşitli etriye tipleri var biliyorsunuz. İşte açık etriye tipleri, kapalı etriye tipleri şeklinde. Bunları da gene 11.3.3 maddesinde oldukça açık bir şekilde yönetmelik belirlemiş. İşte diyor ki hesap kesme kuvvetinin kesme çatlama dayanından küçük olduğu durumlarda milimetre koşuluna uyulmayabilir ve açık etriye kullanılabilir diyor. Bu durumda etriye aralığı 25 santimini geçemez. Bunlara tabii dikkat etmek gerekiyor. Biz genelde tabii bu tamamen size bağlı. Bu maddelere bağlı olarak bunları göstereceğim Protostructure'da. Bu şeyler var. Etriye tipleri var. Bunlara bağlı olarak bunları seçebilirsiniz. Ve bir başka şey var. Bu dişler üzerinde yaptığımız bir döşeme var. Yani 7 santim minimum kalınlığı olan. Bu kalınlıkta da diyor ki herhangi bir hesap yok. Bu donatı her bir donatı plak toplam kesit alanının 1/1,5'undan az olamaz. Donatı aralığı ise 25 santimden fazla olamaz şeklinde size bir konstrüktif o 7 santim için koymanız gereken donatıyı hesabını gene TS500'de vermiş. Ve gene iki doğrultuda çalışan, yani ben buna kaset dedim ama burada tabii dikkat etmeniz gerekiyor. Bu iki doğrultuda çalışan diş döşemeler tabii aynen madde 11.3'e TS500'de atıfta yapıyor ama
Eğer bunların içine siz doldurursanız, işte 70 santimin altında yaparsanız bunlar iki dorukta çalışan diş döşemeler olsa dahi gene tek dorukta çalışan dişli döşemelerdeki bütün kurallara maruz kalıyor. Bunun kaset olması için esasında evet yönetmeliklerde ve şeyde çok ayrılmamış TS500'de ama anlaşılan yorumlardan çıkan kaset olması için bunların esasında bu dişlerin aralıklarının 70 santimden büyük olması gerekiyor. Kaset için söylüyorum bunları. Buralara yazmadım ama bunlar çünkü biraz yorum. Çünkü yönetmelikte herhangi bir yerde yazmıyor bunlar. Bunlar biraz yorumla çıkan şeyler. Ama bu okuduğumuzu anlıyoruz ki 70 santimi geçmesi gerekiyor. Ve bu dişlerin B omegalarının minimum 25 yani normal kiriş genişliği gibi olması gerekiyor. Ve yine yüksekliklerinin işte döşeme kanının 3 katı kadar olması gerekecek şekilde bir yükseklikle bu kaset döşemelerin kirişlerinin bu tek dişli yani tek dolta çalışan diş döşemelerden farklı olması gerekiyor. Ve bunu bu şekilde ve bunların için dolu olmaması gerekiyor. Yani kesinlikle bir dolgu malzemesinin olmaması gerekiyor. Kaset döşeme diyebilmemiz için. Yani benim TS5'te bu slaytları hazırlarken ki yorumum bu şekilde oldu. Zaten ben de bu şekilde bunun doğru olduğuna da kendim de inanıyorum. Burada da bu şekilde bir şey hazırladım. Ama dediğim gibi bunlar tamamen sizin kontrol ve sizin yapacağınız şeylere bağlı. Çünkü bu 70 santimi geçtiği zaman artık bunlar biraz kiriş plak döşeme sistemine doğru kaymaya başlıyor. Ve dişli döşeme ya da çift yolda çalışan dişli döşemelerden biraz çıkmış oluyor olay. Burada da ne yapmanız lazım? Bu ayrıma dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii deprem yönetmeliğinin kiriş genişliği ile ilgili bizi bağlayan kuralları var. Bunlar bütün sistemler için esasında geçerli. Bu nedir işte? Kiriş gövde genişliği bir kere minimum 25 santim olacak. Yani esasında kaset için de bu. Kasette kullandığımız kaset kirişleri için de esasında bunlar biraz geçerli. Normal tek yönde dişli ya da çift yönde dişli yaptığımız nervür asmolen tarzı yapılarda da onların çevresindeki ana kirişler için bunlar geçer. Yani yassı kiriş dediğimiz sistemler için geçerli. 25 santimden az olmayacak. İşte kiriş gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun veya perdenin kirişe dik genişliğin toplamını geçmeyecek. Yani bu oldukça önemli bir kural. Bunlara uymamız gerekiyor. Ve kiriş yüksekliği de gene minimum 30 santimden az olmayacak. Bu bir nevi esasında nervür kirişlerine de biraz bağlıyor. Orada da dikkat ederseniz tek yönde çalışanlarda 32 minimum zaten kullanıyorduk. O da esasında ne yapmış oluyor? Bu yönetmeliğin ilgili maddesini sağlamış oluyoruz. Nervür kirişleri için de. Bunun dışında benim gördüğüm yönetmelikte tabii çeşitli sistemler söz konusu. Tek yönlü dişli döşemeler yani nervürlü ya da asmolen dediğimiz içi dolu da olsa boş da olabilir ama bunları perde eğer yoksa zaten şey yapamıyorsunuz. Karma ya da yüksek yapamıyorsunuz. Ve 17,5 metre ile kat yüksekliğiniz sınırlı. Ve DTS 3 ve DTS 4 ile yapabiliyorsunuz. O bölgede olması gerekiyor ve sınırlı sistem kullanabiliyorsunuz. Bu zaten bizim ProtoStructure'da da bu menü var. Ben oradan aldım bu menüleri. Bu tarz bir yapınız varsa yani 17,5 metreden aşağıysa hiç perde kullanmadan sadece kolon kiriş sistemiyle DTS 3 ve DTS 4'te ise A31 taşıyıcı sistem tipini seçerek sınırlı düzeyde böylelikle güçlü zaten şeylerden karma ve yüksekte zaten kullanılamıyor. Bunu yapabiliyorsunuz. Yani bu nedir? İşte bir villa yapacaksanız esasında bu sizi kurtarabilir ama tabii DTS 3 ve DTS 4 çok önemli. Zemin sınıfınızın şeylerinizin buna düşmesi gerekiyor. Eğer buna düşmüyorsa tabii gene bunları yapmamız
pek mümkün olmayacaktır. Bu esasında o anlama geliyor. Eski yönetmelik gibi düşünürsek 3. 4. derece deprem bölgesi gibi, yani deprem bölgesi dışında kalan villalar için hiç perde kullanmadan işte 17,5 metreye kadar olan, yani ne oluyor? 3 metre deseniz 3 kere 3 9, yani bir apartman bile evet belki yapılabilir. Ama DTS 3, DTS 4 ile yönetmelik bunu müsaade ediyor ve kat yüksekliğiyle bunu sınırlamış. Bunun dışında perdesiz tek yönlü dişli döşemenin bu çift yönlü de olabilirdi. Bakın onu söylüyorum. Çünkü çift yönlü gene içi dolu olursa işte 10'a 32'lerle falan yapacaksanız, çünkü bu orada da TS500'de direkt olarak bu maddeleri atıfta yapıyor. Yani tek yönlü dişli döşeme kuralları geçerlidir diyor. O yüzden yani onu çift yönde yaptık, biz bunu kasete döndürdük falan şeklinde, hani buradan pek kurtuluş yok gibi. Buna ne yapmanız lazım? Dikkat etmeniz gerekiyor. Gene burada ben uzun uzun biraz anlattım ama bir örnek olarak bunu koydum buraya. Karma sistem. Yani zaten şunu göstereyim. Hani bir sonraki slayta göstereyim. Zaten tek yönlü dişli çerçevelerde yüksek zaten yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu yapma şansınız yok. Ya sınırlı yapacaksınız ya karma yapacaksınız. Buralarda da gördüğünüz gibi çeşitli kat yükseklikleri ve zemin şeylere bağlı olarak bunları sınırlandırmış. Karmada da tabii bir örnek olsun diye anlat. Mesela DTS1 ve DTS2 olan binalarınıza da düştüyse yani binanız, zaten mutlaka karma yapmanız gerekiyor. Yani perde koymak zorundasınız. Sünek perdeler koymak zorundasınız. Bu perdeler boşlukta olabilir, boşluksuz da olabilir. Buna yönetmelik izin veriyor. Ama bu perdelerin devrimi momentinin %75'i sağlaması gerekiyor. İşte orada A23 ve A24 devreye giriyor ve gene kat yüksekliğiniz burada gene sınırlandırılmış 17,5 metre ile. Yani siz DTS1 ve DTS2 türü bir sistemde karma yaptığınızda %75'i minimum getirmek zorundasınız. Yani %74,99'da dahi kalsanız, DTS1 ve DTS2 türü bir şeye denk geldiyseniz sizin şey yapmanız mümkün değil. Bu sistemi yapmanız mümkün değil gözüküyor. DTS3 ve DTS4'te de gene bunlar aynen geçerli. Gene %75'i sağlayabiliyorsunuz ama %75'in altında olursa da bu sefer, çünkü DTS3, DTS4'te dikkat ederseniz gene A3, A4'ü alıyoruz ama bu sefer kat yüksekliğimiz 28 metreye kadar yönetmelik izin veriyor. Burada ama %75'i sağlayamazsanız o zaman ne yapıyor? Bir cezalandırma yapıyor. R'yi 4 de düşürüyor. Ama bir de bina yüksekliğini 17,5'a indiriyor. DTS3, DTS4 gibi. Ben burada bir versiyon, yani bir şey olarak bunu koydum. Hani nasıl seçmemiz gerektiğiyle ilgili. Bu versiyonlar çok arttırılabilir. Bu tabloya bakarak sisteminizi ne yapabilirsiniz? Seçebilirsiniz. Yani bir örnek, yani perdeli bir sisteminiz varsa da sınırlı da yapabiliyorsunuz. Ama ne oluyor? DTS 1.2.3.4'te mesela BYS 6 ile 6, 7, 8, yani BYS 6'nın kat yüksekliğiyle sizi sınırlıyor. 0.75'i geçerseniz işte A33 de bunu yapmanıza izin veriyor. Ama 0.75'in altında kalırsanız 7'ye düşüyor. Yani kat yüksekliğini azaltıyor. A33 ile yapıyor ama orada da bir cezayla onu yönetmelik bağlıyor. Zaten biralara falansa hiç bulaşmayın. Yani hiç bunlarda nervürlü sistem yapmak hemen hemen imkansız. Gene DTS 1A, DTS 2A ise eğer gene 6 7'si gene kullanamıyorsunuz. Yani gene kat yüksekliği bu tamamen gitmiş vaziyette. 6'dan büyükse, işte 0.75 ise gene kullanamıyorsunuz. Yani bu ne demektir? DTS 1A, 2A'da kat yüksekliğine bağlı olsun olmasın alfa eminiz 75'in altındaysa gene kullanamıyorsunuz. DTS 3A 4A'da 0.75'i geçerseniz A3 A24 ile, ama gene BYS bir sınır var. Kat yüksekliği sınırı var. Gene 3.4'te, yani 3.4'te biraz daha bu işler rahat. 1.2'de benim anladığımız kadarıyla 75'i geçmeniz gerekiyor. Yani bu sistemi çok zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. Yani buradan bu çıkıyor. Yönetmelik yani bunu oldukça sınırlamış vaziyette.
neredeyse tünel kalıba benzer bir yapı sistemi kurmanız bekleniyor. Ancak DTS 3-4 ise biraz daha işiniz rahatlıyor. Ama her seferinde zaten 28 metreden daha yüksek bir bildiğim kadarıyla bir bina, yani kat yüksekliği de sınırlı. O yüzden bu çok bu biliyorsunuz ilk çıktığında çok şey oldu. Bu konuda olaylar oldu. Ama işte zaman içinde sanıyorum oturdu. Burada da zaten çok açık bir şekilde Protostructure'da da bu tarz bir yapınız varsa nasıl seçmeniz gerektiğiyle ilgili bilgiler burada bulunmakta. Kaset döşeme ise temin de söylediğim gibi mesela çift ultrason dişi döşemeler gibi duruyor kaset, ama bu nedir? Yani hem X hem de Y yönünde belirli aralıklarla yan yana kirişler atılarak oluşturulması gerekiyor. Göz bölgeler oluşmuş olması gerekiyor ve bu gözlerde dolgu olmaması gerekiyor. Yani dolgu malzemesi kullanmamanız gerekiyor. O zaman biz buna kaset döşeme diyebiliyoruz. Burada da görüyorsunuz Protostructure'da çeşitli kaset döşeme tipleri, yani modelleme tiplerini ben buraya koydum. Bu tarz bir döşeme tipiniz varsa 2018'de herhangi bir kısıtlama yok. Sürekli düzey olarak yüksek, karma, sınırlı olarak yapabiliyorsunuz. Yani kiriş plak sistemmiş gibi düşünebiliyorsunuz. Kiriş plak sistemdeki hangisine uygunsa binamız tipi ona bağlı olarak bunu çözebiliyorsunuz. Ama burada dediğim gibi yani TS500'de çift dota çalışan dişli döşemeler tek dota çalışan dişli döşemelerle konstruktif olarak bütün kurallara haiz. Buradan anlıyoruz ki yani siz tek dortaki dişli döşemelerle ilgili kurallara bağlı olarak çift dorta dişli döşeme yaparsanız tek dortaki yani döşemeyle aynı kurallara sahip olacaksınız. Yani kaset gibi bunu düşünemeyeceğiz. Yani 70 santimden asla dolgu koyuyorsanız, çift yönde de yapsanız tek dorta çalışan dişli döşemeler gibi kurallara maruz kalıyorsunuz. Anladığımız o. Ancak ve ancak 70 santimden daha fazla aralıklar olursa bu kaset kirişlerin yüksek, yani genişliği ve yüksekliği işte normal kiriş, minimum kiriş yüksekliklerinde olursa bu durumda ve içe dolgu kesinlikle olmaması gerekiyor. Bu tarz bir sisteminiz varsa bunu kaset olarak esasında kabul edebiliyoruz. Ve bu durumda biz bunu sanki bir kiriş plak sistemmiş gibi bütün süneklik şeylerinde, sistemlerinde yüksek olsun, karma olsun, sınırlı olsun bunu kullanabiliyoruz. Bu dediğim gibi benim yaptığım araştırmalardan çıkarttığım yorumlar. Bunlara tabii siz de Strafford dolgusuna yok. Yani kesinlikle yani burada dolgu işin içine girdiği anda bu tek ya da çift dorta döşeme gibi tanımlanıyor. Ve çift de olsa tek de olsa tek dorta çalışan dişi döşemelerdeki bütün kurallar buna uygulanıyor. Yani çünkü o şekilde anlıyoruz. Kaset olayı bambaşka. Yani esasında biz de biliyoruz bunu. Yani şimdi görsellere gittiğinizde, kasetlere baktığınızda bunu zaten çok rahat göreceksiniz. Bu otoparklarda ya da çok yüksek katlı yapılarda değil mi? Kaset sistemlerimiz var. Burada zaten 70 santimin değil mi? Minimum 70 santimin üzerinde döşeme yani döşeme mesafeleri var. Yani burada esasında kendi kendimize çok yanıltmayalım. Evet burada bir açık var sanki gibi duruyor ama işte biraz zaman da geçti. Yorumlandığı takdirde işin pek de yaptığımız gibi olmadı. Aşikar. Yani çift orta da olsa, tek orta da olsa siz onu 32 yaptıysanız, arasına dolgu, işte strofor bir şey koyduysanız aynen tek orta çalışan dişi döşemelerdeki gibi kurallara tabi oluyorsunuz. Görünen bu. Ancak kaset olması gerekiyor. Kaset olması için de bu diş aralıklarınızın 70 santimden büyük olması gerekiyor. Ve bunların normal kiriş, döşeme kiriş sistemi gibi tanımlanmış olan minimum koşullarla bu kaset kirişlerinizin modellenmiş ya da olması gerekiyor ve içinin
kesinlikle boş olması gerekiyor. Benim dediğim gibi bu yoruma açık arkadaşlar. Benim gördüğüm, okuduğumdan böyle bir yorumda bulundum. Ama diğer şekilde de yaparsanız, kontrol bunu kabul ederse, şey yaparsa herhangi bir şey yok. Bu tamamen olabilir. Ne diyor? 12 katlı bir ikinci dükkan katı asmolen, diğer katlar plak ve sürekli nasıl? Tabii ki buradaki her zaman için en olumsuzunu seçmek zorundayız. Yani siz bir katta bile asmolen kullandıysanız artık o sistemi, yani o bütün o bina için asmolen gibi düşünmek gerekecektir. Yani üst yapıyı ayrı, alt yapıyı ayrı ya da o katı asmolen gibi çözelim, üst katları kiriş plak gibi çözelim gibi şey yönetmekte mümkün değil. En olumsuzunu düşünerek çözmek gerekecek. O yüzden o katı asmolen yapmamanızı öneririm. Durumumuz bu. Dediğim gibi bu benim yorumum. Siz de biraz çalışın, internetten siz de biraz araştırın. Emin olun, sanıyorum siz de bunlara vakıf olacağınızı düşünüyorum. Gerekli kalıpları sağlasam ortaya kalıp ya şimdi şeyleri bilemiyorum arkadaşlar. Maliyetler falan, sonuçta ben hani müteahhit değilim. İnşaat yapmıyorum. Teorik ve pratik bilgiyi hani harmanlıyoruz. Yönetmelikteki söylenenler üzerine hani konuşuyorum. Bunları bilemiyorum. Yani yönetmelik diyor ki kaset sistemi için, yani yönetmelik derken yani hocalarla da biraz konuşursanız ya da geçmiş şeydeki şeylere de bakarsanız kaset olabilmesi için dolgu malzemesinin olmaması gerekiyor ve şurada gördüğünüz şu döşeme aralıklarının 70 santim minimumdan fazla olması gerekiyor. Yani 40-40-40-40 yapamayız. Ona demeye getiriyorum. Bunun minimum 70'ten fazla olacak, dolgu olmayacak ve bunlar, bu gördüğünüz kirişler normal kiriş gibi kurallara tabi olacak şekilde yapılması gerekiyor. Yani bu zaten eskiden kaset böyleydi. Ama yönetmelikte değil mi, TS500'de şimdi şu madde herkesin biraz kafayı karıştırdı. Şu madde 11.5 maddesi 2 dolta çalışan dişli döşemelerde de diyor ki işte 11.3'teki kurallar aynen geçerlidir. Esasında burada çok net söylüyor. 11.3'teki kurallar geçerliyse eğer zaten burada esasında o zaman yönetmelikteki de tek dişli döşemeler için gerekli olan kurallar geçerli olacak demektir otomatikman. Yani burada bir açık var, evet. Bir yorum eksikliği var. Evet, siz burada iki doğrultuda yapar ve şey yaparsanız sanki kaset gibi düşünüp kiriş plak gibi çözülebilir gibi düşünülebiliyor. Ama bence çok net 11.5 maddesi 11.3'e atıfta bulunuyor. 11.3 tarzında bir sistem kurarsanız bu o zaman iki doğrultuda çalışan dişi döşeme bile olsa tek doğrultuda çalışan dişi döşemenin bütün yapı analizi de dahil kurallarına tabi oluyor. Kaset dediğimiz iş ayrı bir iş. Kesinlikle dolgu olmaması gerekiyor. Döşeme aralıklarının 70 santimden fazla olması gerekiyor ve kaset kirişlerinin normal kiriş kurallarına haiz olması gerekiyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu benim kendi yorumum. Siz de biraz bir daha soruyor. Kasette dolgu olmamalı gibi bir görüşten bahsettiği için soruyor. Evet, yani Mustafa Bey siz bu işleri benden daha iyi misiniz? Kaset bir otopark katına gidelim, AVM'lerdeki, İstanbul'daki ya da herhangi bir büyük bir gökdelene gidelim. Orada kaset tipinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani şimdi buradaki kaset tipini kalkıp da TS500'deki nervürlü asmolenlerin çift yönde çalışan dişi döşemeyi de ona döndürmememiz gerektiğini de biliyoruz. Yani kasette değil mi, baktığınızda dolgu olmuyor. Evet, bu herhangi bir yerde yazmıyor. Herhangi bir yönetmekte de yazmıyor. Ama geçmiş şeylerden, kullanılan tiplerden, yapılan hesaplardan benim çıkarttığım yorum Mustafa Bey. Tabii ki bunu yapabilirsiniz. Evet, proje çözüme geçebiliriz. Evet, sanıyorum bu dediğim gibi bizim yorumumuz. Bunun dışında yine bizi bu sayfalardan, bu ne ya? Sayfalardan bizi takip edebilirsiniz, üye olabilirsiniz ve yine dediğim gibi Haziran ayına özel indirimlerimiz var. Bununla ilgili de bilgileri alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir bina hazırladım.
burada da sanıyorum birbirimize tartışabiliriz. Şimdi ben burada nervli bir sistem hazırladım ama buna geçmeden önce esasında ufak yeni bir proje esasında açalım. Orada hani göstereyim bunların nasıl modellendiğini. Burada da kalıp planları tabii birbirinden farklı olabilir. Ben mesela burada her kat için farklı bir kalıp planı yaptım. Şimdi burada örnek modelleme diyelim. Şimdi yeni bir ekran açalım. Şimdi ortogonal aks editörü koyalım. Böyle bir sistem olduğunu farz edelim. Şimdi ne diyor? Bir kolonum var. İşte bu kolonumun özelliklerini de şimdilik 50'ye 50 olarak alıp şöyle bir tüm düğüm noktalarına yerleştirelim. İlk etapta 32 değil mi? 10-32 ya da 15-32 gibi nervi kullanacağımız için ana kirişlerimin de yüksekliği 32 olacak şekilde düşünüyorum. Yassı kirişlerimde ne olabilir? 50 santim olduğuna göre kiriş kolon şeyim artı 32 82. 82 santimden daha büyük bir B omega ne yapamam? Bu proje için seçemem. Şimdilik biz bunları mesela çevreleri daha az yük alacağı için atıyorum 60'a 32 gibi düşünelim ve şu şekilde çevre kirişlerini şöyle yerleştirelim mesela. Ama ara kirişlerim daha yükleneceği için diyelim ki onları da 80'e 32 gibi şu şekilde hızlıca sanki bir yastık kiriş şeyim varmış gibi böyle modellediğimi düşünelim. Evet, yani maksimum ve minimum kiriş genişliklerine mühendis olarak önden dikkat etmeniz gerekiyor. Bir soru gelmiş. Evet, sorulara biraz daha sonra bakalım. Şimdi sonra modele geldiğinizde şurada nervür var görüyorsunuz. Nervür'e bastığınızda şuradaki çeşitli standartlar var. Bu preferred standart çok bir şey değiştirmiyor. Aynı şey. İlk etapta nervürle ilgili konuşacak standart olduğumuzu düşünelim. Ne dedik? B omegamız 10, H'miz 32, H plağımız 7 santim. Değil mi? Zaten minimum yönetmelik gereği de 7 olması gerekiyordu. Ve aralığımda 40 santim. Zaten bu ne dedim? Tek dişli ya da çift dişli TS500'deki nervür asmolen döşeme şeyinde maksimum zaten benim aralığım 70. 70'ten daha büyük olduğu anda içine artık dolduramıyorum ve kasete dönüyor gibi düşünebilirsiniz yani burada. Bunun aralığı yani 70'in altında bir döşeme aralığı seçtiğim sürece ister çift yönde yapayım ister tek yönde yapayım. Çift tek yöndeki dişli döşemelerin şeyine ben şunu bir kapatayım belli oldu. Kurallarına maruzum. Şu ne anlama geliyor? Bu içi dolu anlamına geliyor. Bunu kapatırsanız içi boş anlamına geliyor. Yani herhangi işte bir şey koymadınız, asmolen koymadınız, trofor koymadınız neyse. Evet 82 olabilirdi ama ben 80 yaptım. Yani 82 hoş olmaz diye ne yapayım? Bu da boş olduğu anlamına geliyor. Sen de kasetle yaparken ne yapacağım? Bunu seçmemem gerekiyor. Bunu seçmezsem mesela yükler bölümüne baktım bakın 0309. Bunu seçersem yükler bölümü bunun esasında değişmesi gerekiyor. Öz ağırlığının artması gerekiyor. Çünkü ne yapacak? Orada bir tuğlanın ya da şeyin de ağırlığını dikkate alacak. Şimdi geldiğinizde esasında gene aynen bunlar bir döşeme mantığıyla çalışıyor. Burada dört tarafı kirişlerle çevrili olduğuna göre gelip bunu tıkladığımda nervürleri buraya ne yaptı? Yerleştirdi. Yerleşim bölümüne geldiğinizde mesela sol alta göre bunları güncel derseniz ne yapacak? Yani şuradan ölç bölümüne bakarsak şuradan şurası bakın 40 santimle başlayacağım. Ondan sonra işte 10-40, 10-40, 10-40 burada artık ne verdiyse şeklinde gidecek. Eğer bunlar ne dedik 4 metre ve 7 metre. Buradan da şunu anlıyoruz. Yani bunların araları maksimum bu tarz bir döşeme yapacaksak tek de olsa çift de olsa 7 metreyi aşmaması gerekiyor. Buradan böyle bir yorum da esasında çıkabilir. Eğer
gerekiyorsa bakın burası sanıyorum 4 ile 7 metre arasında olduğu için şunu işaretlemeniz gerekiyor ki burada bir tane ne yapsın? Tali şeyi atsın. Şimdi bu özelliklerle aynısını geldim. Pardon, ölçüde kalmış. Şuradan çıkalım. Şunu tuttum. Gene aynı özellikleri getirdim ve buralara ne yaptım? Tıkladım. Bakın bunları tıkladığım zaman ne oldu? Bütün bu kirişler aynı hizaya geldi. Gene bu tarafa geldim. Diyelim ki bunun yönünü değiştirmek istiyorum. Şuraya geldim. Diyelim ki 90 derece deyip bunu güncellediğinizde bunun yönü bu sefer bu tarafa doğru değişecek. Ve bu sefer gene buradan bunu yani burada deneme yanılmayla bunları ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bunun yönünü değiştirebilirsiniz. Ya da herhangi bir başka bir açı vermek istiyorsanız 45 derece diyebilirsiniz. İşte 33 derece diyebilirsiniz. Ya da farklı açılarla bunu ne yapabilirsiniz? Girebilirsiniz. Bunu da diyelim ki gene şuradan güncelleyelim. Bunu da gene böyle güncelleyelim. Ve burada da diyelim ki bunlar da bu şekilde aynı hizada şu şekilde bunları yerleştirelim. Evet, bu işte nervürlü dediğimiz ya da asmolen dediğimiz içi dolu döşeme tipi. Şimdi bu nedir? Bu şu anlama geliyor. Burada esasında olabildiğince bir de bu vardır. İşte bu kirişleri kısa yöne doğru mu yerleştireceğiz, uzun yöne doğru mu yerleştireceğiz? Mesela şurada şöyle bir özellik yapalım. Yani bu da benim gene kendi yorumum. Bu 4-7 metre olduğuna göre olabildiğince yani mesela ben size sorayım. Bu şekilde mi yerleştirilmeli sizce? Yani bu mu doğru? Uzun yöne paralel olarak mı bu kirişler yerleştirilmeli? Yoksa kısa yöne paralel olarak mı yerleştirilmeli? Hangisi? İkincisi derken. Bakın burada bile bir kavram. Kısa, herkes kısa diyor. Kısa yön derken anlayamadım. Kısa yön derken yani bu şekilde mi? Yani kısa yöne. Hayır. Şimdi burada da bakın bir şey var. Benim yorumum mesela burada. Bunların kesinlikle ve kesinlikle esasında uzun yöne paralel yerleştirilmesi lazım. Neden? Çünkü burada yani bu benim yorumum. Kesinlikle derken kesinlikle de demeyeyim. Yani bu şekilde de yapsanız doğru esasında. Ama burada hani bir yoğurt iş olarak şu olabilir. Kısa şeyler daha kuvvetli olacağı için kirişlerin yani şu kirişler daha rigid olacağı için bunlara bunun yüklerini verip şu uzun kirişlere olabildiğince az vermek daha doğru olabilir. Çünkü neden? Burada da atıyorum şu kolon olmayabilirdi. Mesela şöyle belki bunu söylemek daha doğru olurdu. İşte böyle bir kirişim eğer olsaydı burada, şöyle bir kirişim olsaydı, bunu bu şekilde koymam daha doğru olacaktır. Neden? Çünkü bu zaten çok uzun. Kendi üzerinde yük falan var. Eğer bu döşemeyi yükünü de ben bu şekilde verirsem, bunu taşımam, değil mi? Bu kirişe inanılmaz bir de döşemeden yük göndereceğim. Bu kirişi benim taşımam ya da şey etmem oldukça zor olacaktır. Sen bu şekilde bakmak daha doğru olacaktır. Ama dediğiniz gibi burada da bir kolonum varsa gene bu kirişler ufaksa iki yönde verilebilir. Yani bu yönde de verilebilir ama burada da şuna dikkat etmek gerekebiliyor. Şu nervürler o zaman mesela kolonlara belki denk gelecek. Burada o zaman bir yastığa ihtiyaç olacak. O tür sıkıntılar olabilir. O yüzden olabildiğince bu nervür kirişlerini yani bu bir yoğurt işi olabildiğince kirişlere oturacak şekilde ve uzunla gelecek şekilde paralel olacak şekilde vermek daha doğru olabilir. Ya da bu gene benim yoğurt işim ama bu şekilde de olabilir. Temix de olabilirdi. Bu şekilde de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bu tamamen dediğim gibi sizin artık şeyinize kalıyor. Yorumunuza ve şeyinize kalıyor. Ama bunlara ne yapmanız lazım? Bu yerleşim planlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki bu tarz bir şey varsa, nervül döşeme şeklindeyse bu bir döşeme şeklinde çalıştığı için ne yapabiliriz? Burada yani binayı çözdürmeden bu nervürlerin döşeme hesaplarını yapabiliriz. Aynen kiriş plak sistem gibi bunları düşünebiliriz. Neden? Çünkü bunlar da sadece üzerlerine gelen yani bu
TS500'deki tek dişli, çift dişli döşemeler 70 santimin altındaysa bu yaklaşımla belki gidilebilir diye söylüyorum. 1.4G, 1.6Q altında deprem yükü taşımadan sadece kendi üzerindeki yükleri taşıyan bir döşeme gibi düşünülebiliyor. Yani 70 santimin altındaysa. O zaman şuradan tabii analizden hemen bir yük kombinasyonlarını önden bir oluşturmam gerekiyor. 1.4G, 1.6Q altında çünkü yapacağı için. Bunlara da tabii hemen bir nervürlere de bir yük girelim. Atıyorum şimdilik 0.2 girelim mesela. Hareketli yükle de 0.350 girelim. Mesela şu yükleri de verdiğimiz düşürelim. Bu durumda ne yapacağız? Modele geleceğiz. Hesap aksı diyeceksiniz. Bu hesap aksı da çok önemli. Nervürlere paralel geçireceğiz arkadaşlar. Yani burada mesela nedir? Bunlar eğer sürekliyse şurada gördüğünüz gibi ne yapacaksınız? Gene başta ve sonda da dikkat edecek şekilde buradan gelip şuradan çıkacaksınız. Yani buradan gelip buraya bir tane, sonra buradan gelip buraya bir tane ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. Bunlar yanlış. Sürekli olan nervür girişlerini sürekli hesap akslarıyla ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Mesela bunun bir tanesini özellikle döndürüyorum. Dedim ki bunlar çünkü mesafeler aynı. Bunları istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Ama sürekli olması tabii kirişlerinizde açıklık momentlerini azaltacaktır. Mesnetlere biraz kaydıracaktır momentleri. Tabii donatları biraz daha makul çıkartacaktır. Ama her birini böyle tek tek yaparsanız bunlar tek açıklıklı döşeme gibi çalışacaktır. Tek açıklıklı giriş gibi çalışacaktır. O zaman tabii mesnetlerde moment çıkmayacağı için, açıklık momenti daha büyük olacağı için donatlarınız artabilir. O yüzden bunları belli yönlerde sürekli yapmak biraz daha donatları da azaltacağını düşünüyorum. Ama şimdilik hani burada çok önemli değil. Sıfır şimdilik diyelim mesela şuna. Şöyle olduğunu farz edelim. Şimdi bu tür durumda ne yapacağız? Hesap aksını nasıl geçireceğiz? Burada şöyle geçireceğiz. Y'ye geldik değil mi? Burada artık şöyle bir hesap aksı. Bakın geliyorum bunu burada böyle bırakıyorum. Yani burada da sanki bu varmış gibi sürekli olarak bunu devam ettirmeyeceğim. Ona dikkat edelim. Burada nasıl olacak? Bu tek yönde şu şekilde gelecek. Bu gene tek yönde şöyle gelip burada bırakacağız. Bu nasıl olacak? Bu gene x'e geri dönecek. Herhangi bir orta bir yerden bırakıp gene orta bir yerde bunu bırakacağım. İşte bu şekilde. Mesela şöyle bir binanın, yani böyle bir kalıp planının nervürlü döşemelerinin hesap akslarını bu şekilde önden hazırlamam gerekiyor. Sonra ne yapacağım? İlk yapacağım iş nervürler, nervür döşeme analizleri deyip ilk önce bunun statik hesabını protostructure'a ne yapacağım? Yaptıracağım. Yani ne yapacağım işte? Momentleri buldurtturacağım. İşte eğer sürekli mi yaptık, tek açıklıklı mı yaptık, açıklık momenti ne, meslek momenti ne? Bunları bu yükler altında 1.4G, 1.6Q altında bunların iç kuvvetleri ne yaptık? Bulduk. Sonra ne yapacağım? Tasarıma geleceğim. Burada bakın nervür kirişlerim var. Gene buraya gelip ayarlar ve parametrelere girersem çeşitli kurallar var. Bunlara tabii diğere dikkat edersiniz aynen. Şurada bakın nervür kirişleri bölümümüz var. Bu nervür kirişleri bölümünden aynen normal sanki kat kirişten farklı olarak ayarlarınızı yapabilirsiniz. Aynen kirişlerdeki gibi tüm donatları yeniden hesap et deyip bunun donatlarını ne yapabiliyorum? Seçtirebiliyorum. Mesela bu biraz değil mi? Açıklık çok fazla. 9.30 santim yapmışım tabii. 9.30 santim 10.32 ile benim geçmem çok zor. Normalde ne dedik işte 7 metre. Sen de burada belki öbür yöne çevirip bunu belki düzeltmek gerekebilir. Bunlara ne yapacağız işte dikkat edeceğiz. Burada bir kesit yetersizliği zaten otomatik olarak görüyoruz. Ya da 9.30'luk bir şey geçeceksek tabii 10.32'ye geçmem çok zor. Buna minimum 20.32'ye falan bir bakmam gerekir. Gibi bunlara bakmanız gerekiyor. Ya da herhangi bir kirişi incelediğinizde mesela pilyeli seçimi donatı detay çizimi dediğinizde bu şekilde bir çizim yapmış. Mesela burada açık daha doğrusu kapalı ama bu şekilde bir etiye tipi seçmişiz. Buna ne yapabiliriz? Bunların hepsini değiştirebilirim. Geleceğim. Ayarlar, parametreler değil mi? Tasarım. Nervür kirişleri. Bakalım nerede bunlar? Donat seçimi, yöntem, tasarım, pilyeler, etriyeler. Bakın şurada nervür etriyeleri. Bunları ne yapabilirim? Standart
Kapalı hale döndürebilirim. Bir de şuna dikkat edeceksiniz. Nervür kirişlerinde, bakın kaset demiyorum. Nervür kirişlerinde sıklaştırma kural olarak yapılmıyor. Ama siz yapmak istiyorsanız onu da buradan işaretlemeniz gerekiyor. Buradan gene bütün ayarları, mesela bunu gölge yapmak istiyorsanız, her iki tarafta da kapatmak istiyorsanız buradan bu ayarları yapmanız gerekiyor. Tekrar donat hesabı komple deyip bunları bu yeni yaptığım ayarlara göre düzeltelim. Şu şekilde. Bunları ne yaptık? Donatı detay çizimi. Bu sefer şu şekilde bir nervür kirişi seçtik. Ama bu onu seçti. Siz bunu mesela Pilesiz Sistem 3 olarak mesela şu hale döndürebilirsiniz. Ya da bunu mesela adedini 1 yapıp bunu mesela bakın 1 fi 10 da esasında yetiyormuş. Şunu da burada bakın kırmızı oldu, yetersiz. Bunu 1 fi 14, 1 fi 16, 1 fi 18'miş mesela. Atıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da üstte 1 fi 16 değil de belki 2 fi 10 yetmedi. Yani buradan tabi bu sefer kesitte bir sıkıntı olduğunu anlıyorum. Yani bu yükler altında bunun yetemediğini buradan görebiliyorum. Ne yapacaksınız o zaman? Kesitleri 10-32 değil de 15-32 yapacaksınız. Yani burada her şey gülük lisansına sığmıyorsa, şey yapmıyorsa ona bağlı olarak bu kesitleri ne yapmanız lazım? Tekrar tayin etmeniz gerekiyor. Bakın burada mesela tek açıklıklı yaptığımız için mesleklerde 0 sadece bir açıklık olduğu için esasında başıma benim bu iş geldi. Eğer bu iki açıklıklı olsaydı ki, bakın burada mesela var büyük bir ihtimalle, iki açıklıklı da bu kadar büyük bir 2.21 çıkmadı gördüğünüz gibi. İki açıklıklı yaptığım için bayağı bir bu azaldı. Ve bakın iki tane fiyon bile buraya ne yapabiliyor? Sığabiliyor. O yüzden bunları sürekli yapmak işte bu açıklık momentlerinizin azalmasını, meslet momentlerinizin biraz çıkmasını sağlıyor. Ama onları da bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Demek ki bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında buradan hesap raporu diyerek de eğer bunları da istiyorsanız bu şeyin nervli kirişlerinin betonarme donatı hesabında bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Şimdi kasete gelelim. Bir sorulara bakayım istiyorsanız. Biraz sorular var galiba. Evet, yüksek donatı çıkar işte. Onu demek istiyorum. Ona dikkat etmek gerekiyor. Çok fazla zor. Evet, yani bu 10.32 değil de belki 15.32 gibi başlamak daha doğru olacaktır. Donatların sığması açısından. Yani bu açıklıklara dikkat edeceksiniz. Yani 4 metre mi 7 metre mi? Eğer 7 metre civarlarındaysa bu 15.32 gibi başlamakta fayda var. Bu kesitleri ne yapacaksınız? Buralarda Orhan Polat ne soruyor? Hangi hesap aksı geçirdik? Kasette nervür asık farklı mı? Hayır değil. Kasette de, şimdi kasete geliyorum Orhan Bey. Bu nervürdeydi zaten. Şimdi bu anlaşıldı sanıyorum değil mi arkadaşlar? Yani nervürlü döşeme, hesap aksları ve çözümünün nasıl yapıldığı anlaşıldı sanıyorum. Anlaşıldı mı? En azından birkaç arkadaş anlaşıldı derse bu konuyu geçiyorum. Şimdi çift yönde dişli döşeme de eğer, o zaman şu hesap aksını ne yapayım? Tabii şunları silelim. Şimdi burada bir şeye dikkat edeceğiz. Burada bizim kuralımız bu aralığın maksimum 70 santimden küçük mü değil mi bizi ilgilendiriyor. Eğer bu 70 santimden küçükse yönetmelik ne diyor? Tek dişli döşeme gibi, yani nervürlü asmolen bir döşeme gibi bunu çözebilirsin diyor. Yani bir döşeme mantığında bunu çözebilirsin diyor. İster içi dolu olsun, ister içi boş olsun diyor. Ama döşeme aralıkları diyor 70 santimden az olacak diyor. Eyvallah. O zaman işte bizim sistemine geldik. Bunları da sileyim. Hani baştan gireyim istiyorsanız. Bunları da şöyle silelim. Bu dediğim gibi gene benim yani TSM edindiğim yorum. Geldim modele, döşemeler. Bu sefer burada bakın kaseti seçiyorum. Ne diyeyim? Bu sefer gene 15-32 mesela seçiyorum. Gene 7 santim, gene 40 santim ya da işte 60 santim seçiyorum ya da 70 santim seçiyorum. Yani 70 ile sınırlıysa eğer, gene içi dolu ya da boş olabilir. Bu tamamen size kalmış. Diyelim ki 70 santim, 15-32 ve gene döşeme kalınlığı 7 santim. Yani tek
dişli döşemenin bütün kurallarını çift yönde çalışan dişli döşeme gibi modelliyorum TS5'e göre. Onu çift yönde çalışabilmesi için de bir kaseti seçiyorum ama bu kaset esasında düşündüğümüz kaset değil. Anlatabiliyor muyum? Bunu belki burada değiştirmek lazım. Bunu burada tıkladığımda bakın bu şekilde bir model geliyor. Gene bunu şuradan şu şekilde yerleştirdiğimizi düşünüyoruz. Nedir? Burada mesela burada tabii şu kirişi o zaman bunlar tabii bu kalıp planlarını biraz böyle güncellemek gerekecektir. Belki burada işte bunu 60'a değil de şu kirişi de içine alacak şekilde 10 santim 70'e 32 gibi belki düşünmek bunun için daha doğru olacaktır. Yani bunları dediğim gibi yani bu kalıpları ne yapacaksınız? Düşüneceksiniz şey olarak. 70 de değil de sanki 75 miymiş? Neyse bu anladınız. Yani bunlar biraz çalışmayla olacak işler. Sanıyorum böyle daha mantıklı olacak. Şimdi bunu tekrar tutup özellikler güncelleyelim. Şöyle bir şey olacak. Bunda belki bu tabii çok büyük bir kiriş ama diyelim ki hadi öyle olduğunu farz edelim şimdilik. Şöyle yerleştirelim. Tabii burada da gene böyle bir dolgu biraz bırakılamaz. Yani bu esasında nedir kural? Yarısı kadar 40 ya da 20 ya da işte kullandığınız şeye bağlı olarak dolgunun şeyine bağlı olarak 3 boyut açayım. Peki. Evet, burada bir sanki döşeme gibi gözüküyor. Kesitler yok. O bizle alakalı. Ama bunları normal bir şey olarak görüyor. Ona aldanmayın. Şu şekilde yerleştirelim. Bu nedir esasında? Çift yönde çalışan dişli döşeme yapıyorum ben şu anda. Yani TS500'deki madde 11.5. Tamamen kurallar TS500'deki 11.3 ile alakalı. O yüzden ne yaptım? Gelin bunları döşeme gibi düşünebiliyorum. Çünkü kurallar aynı. İşte nedir? Buralara bu arkadaşları böyle hızlıca gene yerleştirdim. Bu nedir esasında? Çift yönde çalışan dişli döşeme. Neden böyle diyorum? Çift yönde çalışan kaset demiyorum esasında buna. Çünkü 70 santimin altında yaptım. 70 santimin altında olduğu sürece şu döşeme aralıkları tek yönlü dişli döşemedeki kuralları çift yönlü döşeme için kullanabilirsiniz diyor. Bu da ne demektir yani? Sadece gene bu döşemeler üzerindeki düşey yükleri taşıyacak gibi, deprem kuvveti almayacak gibi ben bunu düşünerek gene 1.4 ve 1.6 Q altında ne yapabilirim? Çözebilirim olarak düşünebiliyorum. O zaman ne olacak? İşte gene modele geliyorum. Hesap aksları bu sefer geçireceğim. Bu sefer hesap aksları nasıl geçirmem gerekiyor? Buradan gene sürekli oldukları için böyle bir tane. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Yetmeyecek tabii. Bir de y yönünde ne yapacağım? Bir tane gene böyle. Bir tane gene böyle. Bir tane de gene böyle olarak bunu ne yapacağım? Şu şekilde geçireceğim. Tekrar gene ne yapacağım? Nervürler diyeceğim. Nervür döşeme analizleri diyeceğim. Tekrar bunun statik hesaplarını yaptıracağım. Hem x yönü için hem de y yönü için. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra tekrar tasarıma gelip nervür kirişleri dediğim zaman tekrar donut hesabı komple deyip tüm donutları yeniden seç dediğim zaman bu şekilde bu çift yönde çalışan dişli döşemelerimin statik hesaplarını yapmış olacağım. Ve buradan da gene hesap raporu diyerek bunların hesap raporlarını oluşturacağım. Bunlar işte tek yönlü de olsa, çift yönlü de olsa dişli döşemeleri bu şekilde ne yapıyoruz? Modelliyoruz. Her iki yönden de geçiriyoruz Ahmet Bey. İki büyük döşemeden iki tane aks geçmek olmadı mı? Ne demek olmadı mı? Çünkü burada bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Değil mi? Şunun da devam etmesi gerekiyor. Yani N106, işte N105 ve bunun da devamı var. N102. Burada da işte N107, N104 ve N102 olması için bunların şu şekilde sürekli olması için benim bu şekilde geçirmem gerekiyor. Evet, son elemanlar hesap aksiyona da geçirebilirsiniz. Değişen sonuçlar çok büyük bir şey olmayacaktır. Gene
Aynen o şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi kasete gelelim. Kaset için ne demişti yönetmelik? Bunların arasının 70 santimden yani yönetmelik demiyor da yani yorum olarak söylüyoruz. 70 santimden fazla olduğu takdirde artık tek yönde de çift yönde dişli döşeme gibi değil de normal bunu artık biz bir kiriş gibi düşünmemiz gerekiyordu. Bunu da iki şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Gene bu şekilde çözebileceğiniz gibi daha hassas olacak şekilde de pardon böyle alalım. Diyelim ki o zaman şöyle bir şey yapalım. Mesela şu bölge olmasın değil mi? Kaset olması için de esasında bu 7 metreden de daha büyük açıklıklar olması gerekiyor. Artık bu kirişlerim değil mi? Bu kirişlerim böyle 32 falan değil. Minimum işte bir 60-70 falan olması gerekiyor. Şöyle yassı kiriş değil de artık bunlar böyle sarkan kirişler olması gerekiyor. Bu şimdi kaset sisteme doğru gidiyoruz. Burada da gene şunu yapabiliriz. Gene model bölümünden, nervürlerden gene bu sefer kaseti seçebiliriz ama bu sefer artık bunlar ne olabilir? Bölüm 25. Bu genelde bu kaset yükseklikleri normal kirişlerin biraz altında olur. 70 dediysek mesela bu 50 olsun bilmiyorum. Bu kesinlikle kapalı olmayacak, açık olacak. Bu da artık normal döşeme kalınlığı gibi düşüneceğiz minimum değil mi? 10 santim. İşte aralıkta ne olabilir artık? İşte 100 santim olabilir, 105 santim olabilir. Artık kullanacağınız kasetin şeyine bağlı olarak, tipine bağlı olarak bir şey seçeceksiniz. Bakın bunlar artık tabii daha büyük kaset sistemlerimiz oldu. Bunu bu şekilde gene çözebilirsiniz. Ama burada bu tarz sistemler için bizim önerdiğimiz bir başka yöntemimiz daha var. Kaset olarak çalıştırmak için. Yani burası gene hesap aksını her iki yönde seçip 1.4Q, 1.6Q altında bunları gene çözüp devam edebilirsiniz. Ama bir çözüm daha var. Bunları genel olarak binanın sistemine ekleyebilirsiniz. Bu belki biraz daha gerçekçi bir çözüm olabilir. O zaman ne yapıyorsunuz? Normal hani ayarladınız, kalıp planınızı falan ayarladınız. Burada şöyle bir menümüz var. Bunu seçiyorsunuz mesela. Bakın şu var. Nervür kaset girişleri elemanına dönüştür diyorsunuz mesela. Burada mesela sıradan kiriş etiketi kullan diyebilirsiniz ya da gene nervür etiketiyle devam et diyebilirsiniz. X yönü nervürlerini dönüştür, Y yönü nervürlerini dönüştür diyebilirsiniz. Mesela şu aradaki döşemelerin yüklerini eğer döşemeleri girmeyecekseniz döşeme yüklerini al, dahil et diyebilirsiniz ya da döşemeleri girecekseniz bunu kapatmanız gerekiyor. Buna tamam dediğinizde bakın bunları artık şu şekilde sanki sistemin bir parçası şeklinde direkt olarak bir kaset sisteme ne yapabilirsiniz? Otomatik olarak döndürebilirsiniz. Artık bu bina ile beraber çözülecek bu kirişler. Bu esasında yani biraz yorum olarak söylüyorum. İlla böyle olması gerekiyor ama 70 santimi geçen yani kaset tarzı bir sisteminiz varsa bu şekilde belki çözmek de bir alternatif olabilir. Bakın bunları şu şekilde kasete döndürdüm. Sonra nedir? Döşemeyi seçersiniz. İşte 10 santim dersiniz. İşte pas boyu falan. Bunun üzerine işte neyse artık bunların yükleri bunları girip şu vakit çalıştırabileceğiz mi? Bakayım tekrar bulabileceğim mi onu? Bakın şunu kapatırsanız eleman gereken modu kontrolü yapma deyip tekrar şu döşemeyi seçip işte 10 santim işte 1,5 bakalım yapacak mı 0.2 0.2 de şey seçtik. Döşemeleri mesela otomatik oluştur tuşuna bastığımda oluşturabildiği kadarını oluşturdu ama oluşturamadıkları var. Hızlı bir şekilde esasında bu döşemeleri o aks bölgelerine oluşturabilirsiniz ama oluşturmadıklarını biz hani hızlıca şöyle tamamlayalım.
Bu da bir çözüm. Bu da bir çözüm arkadaşlar. Yani bunu da şey olarak buraya koyduk. Kaset tipi olan, yani bunlar zaten 1.20 değil mi? 1.5 falan mesafeler olabiliyor. O tarz döşemeleriniz olması durumunda bu şekilde bunları koyabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? O zaman tabii artık bunlar bir döşeme gibi çalıştığı için bunu artık analiz yapmanız gerekiyor. Bina analizini yapacaksınız. Bina analizinde normal kiriş plak sistem gibi çözeceksiniz ve sonra bütün bu kirişlerin de çözümlerini alacaksınız. Döşeme donatıları için ise gene buradan artık bir hesap aksı, gene başta sondasına dikkat edecek şekilde e, buralardan değil mi? Birer tane şöyle bu kirişler için alt üst işte pilesiz donatıları geçirmeniz gerekebilir. Evet, bu da bir çözüm. Yani kaset tarzı 70 ve 50 santim yükseklikte bahsediyorsunuz. Fakat yönetmelikli yükseklik için minimum 30 santim tanı var. Doğru mudur? Evet, minimum 30 santim. Ama bu kaset döşemeler biliyorsunuz büyük açıklıkları geçmek için. Yani işte 7 metrenin üzerindeki açıklıklar esasında bir nevi. Bu tarz şeylerde olabildiğince kaset sistem düşünülebilir. O zaman da işte tabii 30 minimum ama bunu çözdüğünüzde tabii bunun nelerine dikkat etmeniz lazım. Temin göstermeyi unuttum ama tasarımda bakın burada nervlerin seyim kontrolüne bakmanız lazım. Temin çözdüğüm şekilde çözerseniz nervlerin seyim kontrolünden o ilk başta bahsettiğim kontrolleri takip etmeniz lazım. Bu şekilde çözmeniz durumunda da normal kirişlerin seyiminden bu döşeme, bu kirişlerin taşıyıp taşımadığı ya da seyim kontrolü yani yeterli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Evet, sanıyorum bu modelleme ile ilgili işlemleri bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. O zaman şimdi deprem tarafına geçiyorum. Modelleme sanıyorum anlaşıldı. Tek doğrultuda çalışan dişli döşemeler, çift doğrultuda çalışan dişli döşemeler ve kaset döşemeler. Yani elimden geldiğince bu tek doğrultuda çalışan, çift doğrultuda çalışan döşemelerle kaset arasındaki farkı biraz araştırmaya çalıştım ben literatürde. Bulduğum konular bunlar. Yani kasetle çift doğrultuda çalışan dişli döşemeler arasında biraz fark var. Dediğim gibi bunun en önemli farkı da bu döşeme aralıklarının 70 santimden fazla olması durumu. Yani 70 santimden fazla olması durumunda ve dolgu malzemesi kullanılmaması durumunda bu artık kaset sistem olarak sanki isimlendiriliyor ve kaset sistemde gördüğünüz gibi normal kiriş plak sistemmiş gibi çözüyorsunuz ve süreklilik düzeyi yüksek sınırlı karma yapmanıza yönetmelik izin veriyor. Ama temin bahsettiğim gibi bu döşeme aralıkları 70 santimden daha düşükse bu durumda tek yönde çalışan dişli döşeme ya da çift yönde çalışan dişli döşeme şeklinde yönetmelik bunları çözmenize izin veriyor. Ama çift yönde dişli döşeme tamamen TS5'e göre madde 11.3 ile sizi bağlıyor. Bu da demektir ki bu tarz bir döşemeniz olması durumunda siz gene tek dişli döşeme gerektirdiği deprem şeylerine maruz kalıyorsunuz. Sınırlamalarına maruz kalıyorsunuz. Çift doğrultuda çalışan dişli döşeme bile olsa. Bundan kurtulmanın tek yolu bu döşeme kalınlığını 70'in üzerine çekmek. Bu döşeme kalınlığını mesafesini yani 70 kalınlığı demişim mesafesini 70'in üzerine çektiğiniz zaman artık buna biz kaset gözüyle bakabiliyoruz. Ama içinde ne yapmanız lazım? Doldurmamanız gerekiyor. Şeklinde bir yorum buldum. Ama dediğim gibi bu biraz şeye açık. Bu biraz size kalıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi şeye geldiğimizde ben ne hazırlamıştım? Nervür kaset. Şuna gelelim ve şimdi deprem yönetmeliği açısından bakalım. İyi gidiyor muyuz bilmiyorum.
O güzel. 87'ye kadar gelmişiz. İyi gidiyor muyuz arkadaşlar? Sıkıntı var mı? Biraz zamanınızı aldım ama bitireceğim şimdi. Şimdi ben böylesi bir bina tasarladım. Bu bina zaten hatırlıyorsunuz. Diğer yaptığım binaların aynısı. Özellikle aynı binayı yaptım ki aynı binayı nasıl çözebiliyorum görün diye. Daha evvel yaptığım binalarla aynı bu. Yani kiriş plak olarak çözdüğüm binayla kirişsiz döşem olarak çözdüğüm binanın aynısını bu sefer de nervürlü sistem olarak çözdüm. Burada görüyorsunuz birinci rigid bodrum katımı görüyorsunuz. Burada mesela şu şekilde bir kalıp planı yaptım. Burada dikkat ederseniz, tabii ben de çok dikkat etmedim. Bunu yaparken daha şeyleri hazırlamamıştım ama bakın 6.65 güzel. Yani 7 metrenin altında bu şekilde bir kalıp planı yaptım. Burada dikkat ederseniz esasında bu bir döşeme gibi çalıştığı için anladınız artık yani. Tek yönde dişi döşeme ya da çift yönde dişi döşeme olsa bile siz 70 santimin altında döşeme aralıkları yapıyorsanız bunu bir döşeme gibi düşünebiliyorsunuz. Yani tamamını bir döşeme gibi düşünebiliyorsunuz. Bu elemanları da bu nervür ya da tek dişli döşemeleri de döşemenin bir elemanı gibi düşünmenize izin veriyor TS500 ve hesaplarını sadece 1.4K 1.6Q altında yapabiliyorsunuz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey tabii ana taşıyıcı kirişler. Bu ana taşıyıcı kirişlerin tabii olabildiğince esasında bir kirişsiz döşeme gibi mantığında düşünüp çerçeve oluşturmanız gerekiyor. Ben de burada mesela kendime göre bu rigid bodrum katı için bu şekilde bir alternatif kalıp planı yaptım. Mesela bu bir öneri. Mesela ikinci kata geldiğimizde mesela bu şekilde bir kalıp planı yaptım. Bunu niye böyle yaptım? Buradaki bir kolonum vardı. Bu kolonumla işte deprem yani bir çerçeve oluşturması için bu şekilde mesela çapraz kirişler attım. Özellikle ki buradaki işte kolonla perdeyi bu şekilde ne yaptım? Bunları bağladım. Burada da bakın perde, kolon, perde bir çerçeve var. Burada bir çerçeve var. Burada bir çerçeve var. Burada nedir? Bir çerçeve var. Mesela bu da bir kalıp planı olabilir bence. Üçüncü kata geldiğimde mesela burada bu şekilde bir kalıp planı yaptım. Ama mesela bu kalıp planı sana çok güzeldi ve hepimizin harika, inşaat açısından da harika ama burada bir sıkıntı var. Nedir sıkıntı? Mesela şu perdeden gelen bu kirişli bir çerçeve oluşturmuyorum. Buradaki kirişe basit oturuyorum mesela. Bu bir soru işareti. Bu değil mi? Gene buradaki gelen bir kiriş, buradaki bir kirişe oturuyor. Gene burada bir basit oturan bir kiriş yapmış. Bu mesela bir sıkıntı oluşturabilir. Bunu ne yapmam lazım? Bunu size soruyorum. Yani mesela bu doğru mu? Yani bu mesela kirişsiz döşeme olsaydı değil mi? Benim buralarda çalışan değil mi? Yani deprem kuvveti nasıl çalışıyor? Çerçeveler oluşturuyor ve en yakın noktadan bu deprem kuvveti bir şekilde döşemelerden aktarılıyor. Yani biz buraya böyle bir giriş yapsak da bu deprem kuvveti bu şekilde aktarılabilir tabii ama buradan en yakın noktalarından da değil mi? Burada bir çerçeve oluşturabilir. Bu da bir kalıp planı. Yani ben size bırakıyorum. Bir başkası mesela bu şekilde bir kalıp planı önerebilir. Mesela buradan bir çerçeveler oluşturmuş. Bu şekilde bir kalıp planı yapabilir. Ya da 5. katta ne yapmışım artık bilmiyorum. İyicene şey yapmış. Mesela bir başka iyicene baklavalar yapmışım. Şu şekilde bir kalıp planı önerebilir. Yani bana sorarsanız esasında bütün bu kalıp planları e, mühendislik açısından bence doğrudur. Ya önemli olan sistemin yani çerçevelerin çalışması. Neden? Çünkü burada koyduğum bu nervürlü döşemeler esasında sadece bir döşeme mantığında çalışacak. Esasında benim burada yaptığım gizli olarak çalışmasını umdum. Bu gizli kirişler çalışacak. O yüzden bu gizli kirişlerin de olabildiğince çerçeve oluşturacak şekilde düfek taşıyıcılara ne yapmam lazım? Bağlamam gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bunlar da gene benim yorumlarım arkadaşlar. Ben size de soruyorum. Yani ankette bana yazarsanız sevinirim. Hangi döşeme tipleri mesela sizler için uygun? Ben de merak ediyorum yani. Şunları alalım şöyle mesela. Bunu mesela 4 yapalım. Şöyle şunu
3 yapalım. Böyle bunu 2 yapalım. Bir zaten hani doğru bence. 1'e gerek yok ama şöyle bir sistem oluşturalım. Ya ben çeşitli alternatifler burada vermeye çalıştım. Yani bunların esasında hepsi nedir? Doğru olabilir. Yani burada da önlemleri alırsınız. Şu bağlantı noktalarını sıklaştırma etkisi falan koyar. Bir şekilde bu şekilde de ne yapabiliriz? Bunu modelleyebiliriz ama ben mesela burada çeşitli kalıp planları önerdim. Yani siz de anketi doldururken önerilerinizi bekliyorum. Yani 5. katın kalıp planı mı, 4. katın kalıp planı mı size daha uygun, 2 mi daha uygun, yoksa 3 mü? Tabii herkes 3'ü belki beğenecek ama diğer kalıp planları arasında da hani şeylerinizi merak ediyorum, fikirlerinizi merak ediyorum. Ve bunun dışında bakın burada birkaç tane balkon yapmaya çalıştım özellikle. Çünkü çoğu datada onu görüyorum. Mesela burada mesela konsol bir nervür yapılıyor. Mesela bunun ucuna bir saplama kiriş yapılmıyor. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yani bunun, çünkü neden? Bu nervürün, bu döşeme. Anlatabiliyor muyum? Bu bir kendi kendini taşıyan kirişler değil bu kirişler, bu arkadaşlar. Bunlar döşemenin bir parçası şeklinde çalışan kirişler. O yüzden siz buraya böyle bir yük koyduğunuz zaman, bir döşeme koyduğunuz zaman bu döşemenin çevresini ne yapmanız lazım? Bir kafa kirişi ya da bir şey kirişiyle şu şekilde bağlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü zaten bu yükün yarısını bu kiriş taşıyacak ve bu kirişten de bu konsollar taşıyacak. Eğer siz burada şu şekilde bunu, yani çoğu datada ben bunları görüyorum. Bunları yapmamanızı öneriyorum. Yani mesela neyse ana bozuluyor. Bu kiriş olmuyor mesela. Boş bırakıyorsunuz falan. O zaman hesap aksattığınız zaman da mesela bunların çizimlerini alamıyorsunuz. Çünkü mantıken bunlar bir döşeme. Anlatabiliyor muyum? Bu zaten bir döşeme kalınlığında giden bir şey olduğu için bunun ucuna bir kafa kirişi yapmakta fayda var. Gene burada mesela ben bir balkon koydum. Mesela burada da paralel yönde mesela bu nervleri özellikle yerleştirdim. O zaman ne olacak? Mesela bu konsol kirişlerime bu yükler gelecek. O zaman mesela burada da gene 25-32 değil de belki şu nervür kirişi gibi bir kiriş ya da 20-32 gibi ufak bir kirişle gene ne yapabilirsiniz? Bunu dönebilirsiniz. Neden? Gene çünkü buraya bir duvar gelecek, ya bir yük gelecek, ya bir şey bağlayacaklar. O yüzden onu bir döşemenin sanki bir şeyi gibi düşünmemektense bunları bu şekilde bağlamanızı yani ben kendi adıma öneririm. Çoğu modelde ben bunları bazen göremiyorum. Ama bunları bağlamanızda büyük faydalar olacaktır. Evet, bu şekilde bir bina ben tasarladım ve bunu vaktinizi almamak adına işte analizini yaptım ama analizi yapmadan önce deprem parametrelerini inceleyelim. Şimdi böyle bir bina için ben ne yapabilirim? Ben çok fazla bir şey yapamam dediğim gibi. Gene buraya geleceğim. Tek yönlü döşemeler perde vara geleceğim. İşte perde vardı. Şu anda benim şeyim ne? DTSM 1 değil mi? DTSM de 1'miş. BYSM neymiş? BYSM de 7'ymiş. Perde var. Buradan bakacağım. DTSM 1. Hop buraya geldim. Ha, benim zaten burada tek kurtuluşum var bu bina için. Yapabileceğim hiçbir şey yok. DTS 1 olduğu için benim her şekilde A23 ya da A24 ile çözmem gerekiyor ve 0.75'i bir şekilde sağlamam gerekiyor. Benim bu binayı başka türlü çözme mümkün değil. Ya da sınırlıya gideceğim. DTS 1 ama burada da BYS 6 ile beni sınırlıyor. Hadi buradan geldim. 0.75 BYS 7'ye sınırlıyor. A30 cezalandırılabiliyor. Bir ihtimalde ne yapabiliyorum bunu? Sınırlı çözebiliyorum. Neden? Çünkü 7'ye eşit ya da 7'den büyükler, yani 7-8'e izin veriyor. Ya buna geleceğim eğer 0.75'im küçükse ya da 0.75'ten büyük yapmaya çalışacağım. A23, A24'te bunu çözmeye çalışacağım. Yani kurallar oldukça basit. Yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi bunu tabii bilmiyorum. BSM 7 olduğuna göre bu binayı ben hem sınırlı çözebilirim hem de karma çözebilirim. Ama karma çözebilmem için 0.75'i sağlamam lazım. Peki binayı bir incelemem gerekiyor. Binada ben ne yaptım? Aynı binaydı biliyorsunuz. Yine perde bağ kirişleriyle burada bir bağladım. Burada bir çekirdek hani oluşturdum. Demek ki ne olacak? Y yönünde bir boşluklu, değil mi? Perde gibi bunu düşünmem gerekecek. Bakacağız tabii hesaplara. Bu yönde de ne var?
hiçbir şeyim yok. Bir perde bağ girişim olmadığı için bunları ne yapacağım? Dikkatli seçeceğim. Nasıl seçeceğiz? Buraya geldim. Ne dedik? Deprem etkileri moment aktaran, sürekli yüzey sınırlı, dolgulu, asmolen veya dolgusuz, tek dolta dişli döşemeler, beton içeride sürekli. Yani burada bakın çift dolta bile yapsanız, eğer döşeme aralığınız 70 santimin altındaysa TS5'e göre 11.3 kurallarına tabisiniz diyor. 11.3 kuralları da zaten tek dişli döşeme kuralları. O zaman otomatikman siz zaten gene bunu seçmek durumunda kalacaksınız. Bu benim yorumum. Dediğim gibi bu tamamen bir yorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 70 santimin üzerinde olursa bu döşeme aralıkları ve içinde dolgu olmazsa o zaman kiriş plak sisteme sanki seçilip yapılabilir gibi görünüyor. Ama bu dediğim gibi tamamen bir yorum. Bunu ben size bırakıyorum. Ama bu bina için şu anda A23 seçeceğim. Diğer yönde ne var? Boşluksuz platomer penetrim bir bağ kirişim vardı çünkü. Diğer yönde de A24'ü seçmem gerekiyor. Gene neyi seçmem gerekiyor? Rigid bodrum katın hemen üstünde. Şu ikinci katta değil mi arkadaşlar? 1/6 kurallarını sağlayabilmesi için, onu da seçtiğimi bilmiyorum ama o da bir daha yeri geldiği için üzerinden geçiyorum bu kurallarında. Şu model bölümüne geldiğinizde bakın perde gruplarımız vardı. Bakın yapmışım. Ne yapacaksınız? 1/6 kuralına da bunu dikkate etmesi için işte yalnız burada bir hata yapmış. Hepsini buralara almış. Neyse altları ve üstleri sağlayacak şekilde sol ve sağ kenarlarında burada zaten yok. Sol ve sağ kenarında perde yok. Bravo. Alt kenarlarda şu iki perde var. Üst kenarlarda da şu iki perde var. Bunları da ne yapmış burada? Dikkate almışım. Buna da ne yapacaksınız? Dikkate alacaksınız. Yani burada bütün kurallar geçerli. Hem 1/3 kuralı hem 1/6 kuralı geçerli. Eğer 1/3 1/6 kuralında takılırsanız 4/5 R kuralı geçerli. Ve bir kural daha geçerli. BYS 7, DTS 1 sürekli yüzey yüksek yaptım. Alfa'nın de 0.75'in üzerinde olması gerekli. Tamam, bütün bunları şimdi uzatmayacağım. Burada gittim. İşte bastınız ve analizi yaptınız. Analizi yaptıktan sonra hemen A2 raporunda bu bahsettiğim kuralları sağlıyor mu sağlamıyor mu bunları görmem gerekiyor. Hemen bir heyecanla oraya doğru gidiyoruz. Buraları geçtik. İşte katın kütle oranı sağlamışız. Güzel. Bunu tabii çok önemli. Değil mi? Rigid bodrum katım vardı. O benim BYS'mi etkiliyor. Bunu da sağlamışız. Ve buraya geldik. Bakın 1/3'leri sağlamış bu arkadaş. 1/6'ları da sağlamış bu arkadaş. 4/5R'den ne yaptık bu bina için? Kurtulduk. Direkt olarak A23, R6 ve D2,5 inci sağlayabildik. Çünkü alfa emim 0.81 yani 75'i geçmiş. Diğer yöne geliyorum. 1/3'leri sağlamışım. Diğer yönde de 0.79'u sağlayarak 0.73'ü geçirdiğim için 5 ve 2,5 olarak bunu ben çözebiliyorum. İçim rahat. Bu bina tamamdır diyorum. Demek ki yani şu metrekare için ya da şu büyüklükte bir bina için belki burada oynarsınız artık. 0.85 çıktı mesela. Onu 0.75'e indirmek için bu perdelerin başlarsınız biraz boylarını ufaltmaya. Ta ki o 0.75'e gelene kadar. Anlatabiliyor muyum? Diğer tarafta 0.79 başlarsınız diğer perdelerin boylarını ufaltmaya. Ta ki 0.75'e gelene kadar. İlk önce bir 0.75'i geçecek perde boyutlarıyla bu işe başlayacaksınız. Ondan sonra 0.75'e gelecek şekilde perdelerinizi azaltarak aynı zamanda tekrarla ta ki 0.75 yapacak şekilde perde boyutlarını, perdenin boylarını biraz belirlemeniz gerekiyor. Yani bu burası iterasyon gerektiriyor. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara dikkat edeceğiz. Bunları sağladıktan sonrası gayet gene kolay. Tasarıma geldiniz. Normal kolonlarınızın aynen hiçbir şey yok. Hesaplarını yapacaksınız. Hesap raporlarını oluşturacaksınız. Gene geldiniz. Normal kat girişleriniz var. Aynen normal kat girişlerinizin hesaplarını oluşturacaksınız. İstiyorsanız bunların işte seyim kontrollerine bakacaksınız. Nervlere geldiğimizde sadece bir katın nervürünü hani yapayım ve döşemenin konstrüktif hesap aksıyla donatısını atayım. O da gene gayet kolay. Geleceksiniz modele, döşeme hesap aksı diyeceksiniz. Ne yapacaksınız? İşte şuradan değil mi bir tane sürekli çünkü bunlar hepsi sürekli. Ama burada ne var? Bir tane iki tane mesela ayrı var. Değil mi? Onun için bir tane burada böyle ufak bir tane bırakacaksınız. Sonra burada ne var? Mesela burada da iki tane gene sürekli var. Sonra burada ne var? Yine burada bir tane
Var. Sonra burada ne var? Var. Değil mi? Burada gene ne var? Bir tane tek var. Bunlara bakmam lazım. Burada ne var şimdi? Buraya yöne geldim. Y yönüne geldim. Birinciyi seçtim. Herhangi bir orta bir yerden geldim. Şurada orta bir yerde bunu bıraktım. Burada geldim. Orta bir yerden geldim. Orta bir yerde bıraktım. Şu arkadaşa da geldim. Orta yerden bunu buraya bıraktım. Aynı şekilde bunları da pardon ilk olmayacak tabii. Şu şekilde. Şurayı da şöyle. Evet. İşte hesap aksını geçirdim. Konstrüktif hesap aksını seçtim. Ne dedik? Binde 1,5'tu hatırlıyorsunuz. Konstrüktif olarak koyulacaktı. 25 santim geçmeyecekti aralık. Eyvallah. Üst ve üst unitesi 8 gönye yaptınız. Zaten fi 8 25 yetecektir. Alta gönyeye gerek yok. Fi 8 25 yetecektir. Şöyle de mesela buradan bir tane geçirdiniz. Konstrüktif hesap aksı. Bir tane buradan geçirdiniz. Konstrüktif hesap aksı. Sonra şu aralarda vardı. Bir tane böyle geçirdiniz. Konstrüktif hesap aksı. Sonra bir tane buradan geçirdiniz. Konstrüktif hesap aksı. Sonra buradan geçirdiniz. Biraz ağır geçiriyor. Neyse. Sonra Y yönünden için birer tane geçirdiniz. Bunlar nedir? Bunlar hesaba gerektirmeyen o 7 santimlik döşemeniz için içine attığınız şeyler, konstrüktif olarak attığınız donatılar. Neyse uzatmayayım, biraz ağır atıyor. Bunları buradan geçirdikten sonra bu iş bitti. Sonra ne yapacaksınız? Nervürler, nervür döşeme analizi tekrar diyeceksiniz bu kat için diyorum. Ya da bütün katlardan bunları tek tek de yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Statik hesabı oluşturacaksınız. Sonra tasarıma geleceksiniz. Nervür kirişle dediğinizde bu arkadaşlar karşınıza gelecek. Aynen sanki bir kiriş gibi bunları çözdüreceksiniz. Buradan bu arkadaşların raporlarını oluşturacaksınız. Bir şey mi açık kaldı? Buradan da betonarme raporları oluşturacaksınız. Sonra çizimler diyeceksiniz. Protodetails modülünü yükle diyeceksiniz. Tabii bunu bir kaydedeceksiniz. Bitiriyorum artık. Çok az kaldı. Sabrınıza teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz. Ben bu arada sorulara bakayım neler sorulmuş. Değişken boyutta nervür kirişinin donatı metresi hangi nervür? Değişken kesitli maalesef şu aşamada yapamıyoruz. Dikdörtgen olarak yapabiliyoruz. Üste gerek var mı? Yok. Sadece alta koyacak. Ben şimdi öylesine hızlı yaparken koydum. Çizgisellik bu tarz döşemelerde çizgisellik maalesef şu aşamada tanımlayamıyoruz. Ancak şeylerde, kiriş plak sistemlerde tanımlayabiliyoruz. Kenar perleri nasıl grupluyoruz? Onu artık koyacağım Uğur Bey videoyu. Oradan bakarsınız. Konsola çıkan nervür kirişinin ucuna söylediğiniz gibi kiriş bağlarsak bu durumda hesap aksında orada konsol uç olarak hayır Zehra Hanım. Orası gerçek bir kiriş gibi olduğu için orada gönye yapacak, kapatacaksınız. Bu yatık kirişler bu yüksekliğiyle gerçek bir çerçeveden sağlayamaz diye düşünüyorum. Evet, yani 32 santimlik, bravo Serkan Bey, 32 santimlik bir kiriş yüksekliği tabii ki bir şey yapamaz. O esasında biraz kirişsiz döşeme gibi bir şey. O yüzden zaten bunları döşeme gibi mantığıyla çözüyoruz. O yüzden zaten çift yönde çalışan dişli döşemeyi kaset gibi düşünemeyiz TS500'deki tanımıyla. Ancak 70 santimi geçmesi gerekiyor. Zaten 10 yapıyorsunuz. Minimum zaten 3 katı 30 oluyor. Ama normal kiriş gibi davranabilmesi için onları normal kiriş plak sistem olarak düzenliyoruz. Bunu sistem bağlasak falan filan. Şimdi devam edelim. Buraya geldim. Bakın yani ister gene otomatik yapabiliriz ama şuraya geldiğinizde mesela ikinci katınkiler var. Tüm akslar dersiniz. İşte paftayı yerleştir dersiniz. 1/20, 25 neyse seçersiniz. Çiz dediğinizde şöyle tıkladığınızda bu katın bütün nervür kirişlerini bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bunda tabii ayarları var. Ben her yerden almışım. Onlara gerek yok. Burada da görüyorsunuz işte 20 santim arayla etriyeler. Sıklaştırma dediğim gibi genel olarak yapılmıyor.
şu şekilde. Mesela o ayarlar var. Bunları gönüllü kapatabilirsiniz istiyorsanız. Ben seçmemişim. Ondan bu şekilde çizdi. Bu şekilde şeyleri nervür çizimlerini de Photodetect'te üretebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, benim bugün için söyleyebileceklerim bunlar. Umarım faydası oldu. Böylelikle bütün döşeme tiplerini Protostructure'da nasıl modellediğimizi, nasıl analiz yaptığımızı, nasıl bir bakış açısıyla, tabii kendime göre elimden gelince yorumladım. Hepsini anlatmış olduk. Böylelikle artık kiriş plak sistemler, karma, süreklilik düzeyi yüksek webinarimiz var. Kirişsiz sistemler webinarimiz var. Bugün de kaset ve nervürlü döşemelerin de webinarlerini yaptık. Böylelikle yönetmekteki bütün döşeme tiplerinin webinarlerini aynı bina üzerinde özellikle yaptım ki şeyleri görün diye, farklı yani nasıl davranıldığını görün diye. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka webinarda inşallah buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.